official there has announced they have COVID-19. Life in Italy has officially crawled to a halt. People are finally taking the country's lockdown seriously. It took a televised plea from Prime Minister Conte to protect Italy's older population. And while we deal with the growing emergency here at home, for many the crisis is already in full swing. The most active hotspot right now is Italy. More than 2,300 new 200 cases people of there COVID-19. have died. One woman just 48 hours ago, she didn't really think about it. Now, with all of this, Koronavirüsü gün içinde yüzlerce insanı öldürüp tüm dünyanın bir numaralı gündemi olunca devlet ve kurumlar bunu durdurmak için çeşitli önlemler almaya başladı. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of... Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara sahip olanların kesinlikle sokağa çıkmamaları. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sokağa çıkma yasakları, bazı ülkelerde ulaşımın özel şirketlerin elinden alınması veya evinden dışarıya çıkamayan hali müşkül insanlara yapılan karşılıksız para yardımları sözü edilen önlemlerden birkaç tanesiydi. 1000 liralık sosyal yardımlar için bu kez başvuru şansının da olduğu yeni bir süreci başlattıklarını söyledi. Bu sırada elbette ki bazı insanlar doğal olarak kimi devletlerin koronavirüsünü bahane ederek sokağa çıkma yasaklarını kalıcı hale getirmesinden endişelendi. Kimi insanlar ise korona sayesinde bildiğimiz devletlerin sonunu ilan ederek yeni bir politik modelin artık daha mümkün olduğunu savundu. Bu türden tartışmaları merkezine alan birçok filozofun makalesi bir tedavüle girdi. Agamben, Butler, Badiou ve diğerleri. Fakat aralarında en çok Zizek'in fikirleri kamuoya ulaştı. Agamben'e göre durum abartılmış bir krizden doğan istisnai halde. Gerçekte virüs o kadar da etkili değildi. Ancak devlet yetkilileri tarafından abartılarak insanların korkudan evlerine kapanmaları sağlanmıştı. Buna karşılık Slavoj Zizek'e göre ise virüs kapitalizme yönelik Kill Bill'vari bir ölüm vuruşuydu. Çünkü kapitalizmin işleyişi büyük oranda sekteye uğramış, virüs ile beraber evlerine kapanan insanlar farkında olmadan onu durdurmuştu. Diğer yandan virüsün insani boyutu da hesaba katılmalıydı. Geçen her yılda daha yıkıcı hale gelen kapitalizm insanlara iki seçeneği zorluyordu. Ya sosyalizm ya da barbarlık. Tam da bu sebeple komünizm artık mümkün hale gelmiş ya da tekrar seçenek olduğunu bize ispat etmiştir. I read a good economic history of Soviet Union, where they claim that in Brezhnev era, beneath the surface of plan economically, it was a big chaos. A factory, you have to use links, bribe to get the material, you falsify statistics all the time. So I'm not simply saying let's return to that type of communism. I'm not crazy. Alelacele kaleme alınan bu makalesinden ötürü Zizek alaya alındı ve yazısı muadili olan şahıslarca eleştirildi. Zizek'in korona üzerine yazılmış ard arda gelen yazılarını eleştiren filozoflar arasında onun yakın dostu ve aynı zamanda çağdaş felsefenin en önemli şahıslarından biri sayılan Alain Badiou vardı. Badiou, Zizek'in kapitalizme dönük tespitlerine katılmakla birlikte korona sayesinde kapitalizmin komünizme evrileceği fikrine tamamen karşıydı. Bilhassa öznesiz veya itici gücü olmayan bir fikrin birdenbire hakim olması da beklenemezdi. Dahası Badiou, Zizek'in yanı sıra Agamben ve öteki filozofların aklı selimden uzak, neredeyse çılgınlığa varacak olan paranoyak yorumlarını okuyunca öfkelendiğini de eklemekten kaçınmıyor. Çünkü ona göre gök kubbenin altında yeni bir şey yok. SARS olarak tanımlanan korona hastalığının henüz 21. yüzyılın başlangıcında zaten görüldüğünü, bu yüzden koronanın da eşi benzeri görülmemiş bir hastalık olmadığını ifade ediyor. İkinci olarak ise Ebola, SARS-1 ve AIDS gibi hastalıkların zaten hali hazırda milyonlarca insanı öldürmüş olduğunu ilave ediyor. Nitekim sayesinde yaygaralar koparılan bu hastalığın beyaz dünyaya ulaşmasaydı Ebola ile aynı ilgiyi cezbedeceği de bir başka gerçektir.
Zizek'e göre İngiltere'de demiryollarının ihtiyaç halinde devlet malına dönüştürülmesi ve Trump'ın virüse karşı kampanyada trilyon dolarlık yardım paketleri açıklaması, $1 trillion coronavirus relief package that is up from their previous offer of $1.6 trillion. Sürdürülemez kapitalizmin bir işareti olarak sayılmalı ve en kötü devlet liderinin bile farkında olmadan komünist düstura hizmeti olarak kavranmalıdır. The new happiness and pay the price. Bu fikre karşı olan Badiou, riskin doğası ulus devletleri eylemlerinde değişiklik yapmaya zorlasa da bunu sermayenin işleyişine mümkün olduğunca riayet ederek yapıyor der. Komünist hareketin tüm dünya için acil önemine değinen Zizek, Dünya Sağlık Örgütü'nü bunun en ilkel biçimi olarak örnekler. Fakat talihsiz şekilde Dünya Sağlık Örgütü, gizlice Çin'den para aldıkları için aynı günlerde Tayvan'daki durumu görmezden gelecek kadar yolsuzluğa bulanmış. Will the WHO consider Taiwan's membership? Hello? I can't hear. I couldn't hear your question. Okay, yeah. Let me repeat the question. No, that's okay. Let's move to another one then. Right, because I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case. Genel olarak Zizek, koronavirüsüne gerçek bir politik dönüşüm için gerekli olan felaket olarak bakarak Hegelian felsefenin önemli bir mefhumu olan kötü ya da daha kötü önermesine sadık kalır. Zizek, asıl değişim için daima en kötüsüne ihtiyaç olduğunu düşünür. Çünkü diyalektik ona göre hep bu şekilde işlemiştir. Ve bu önermeyi de iyimser şekilde komünizmin gelişine bağlamayı tercih eder. Bu önermeye de tümden karşı olan Badiou birkaç örnek vererek niçin bu fikrin gerçekliğe eremeyeceğini ifade eder. Ona göre savaş ve salgın politik anlamda tarafsızdır. Önceki asırlarda yaşanan savaş ve salgın durumunda yalnızca iki istisnai durum devrime dönüşmüştür. O da Rusya ve Çin'dir. Fakat bunun da gayet açık olan sebepleri vardır. Çarlık Rusyası zaten uzun bir süredir zayıf düşmüş ve pek çok açıdan çağdaş dünyanın gerisinde kalmıştır. Ve de aklı selim olan liderler tarafından iradeli şekilde donatılan Lenin önderliğindeki Bolşevikler, krizi fırsata çevirme konusunda mahir olan bir devrimci harekettir. Tam da bu yüzden savaş durumu sosyalist bir modele dönüşebilmiştir. İkinci olarak ise Çin'de henüz 1940 senelerinde kendini gerilla savaşında kanıtlamış deneyimli komünist bir parti bulunmaktadır. Mao önderliğindeki bu hareket uzun yıllara dayanan örgütlü savaş neticesinde statüyü kendi lehine kullanmış, böylece bir devrim yaratabilmiştir. Kısaca Badiou, örgütlü bir partinin varlığını gerçek bir devrimin inşası için olmazsa olmaz olarak görmektedir. İsyan, protesto, ayaklanma, salgın ve savaş tarihte görülen ve görülmüş fenomenlerdir. Ancak kendi başına tarafsız olan bu olaylar komünist devrimin gerçekleşmesinin tek nedeni olamaz. Sonuç olarak devam eden salgın kayda değer bir siyasi sonuç doğurmayacaktır.